Hi, hello, Catherine. I think you're muted. Your microphone, yes. Thank you, Nilay. Is that how I say your name? Yes. Nilay. Thank you Nilay. for translating. Nilay. Yes, you're welcome. Welcome, everybody. It's good to see you all. Herkese hoş geldin. Hepinizi görmek çok güzel. Monique, thank you for having me on. Beni burada kabul ettiğiniz için gerçekten yürekten teşekkürler. My name is Catherine SCHERWENKA, and I'm signing in from Las Vegas, Nevada, in the U.S. İsmim Catherine SCHERWENKA ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Los Angeles'tan bağlanıyorum. And I'm here to share with all of you today what has become my passion over the last several years, which is helping people to heal from hurt, pain, and trauma. Son birkaç yıldır benim için tutkuya dönüşen bir konuyu sizlerle paylaşmak için burada bulunuyorum bugün. O da acı, travma ve incinmişlikten şifalanmak. In the last several years, have spent a lot of time writing two books, and I'll talk more about these later, but the first one is on PTSD. Son yıllarda 2 kitap yazmak üzere de epey zaman harcadım. Birincisi PTSD ile ilgili bir kitap. And then recently, a couple months ago, I just published my second book called Inner Peace, and that's what I'm here to share with you about. Ve bundan birkaç ay önce ikinci kitabımı yayınladım. Inner Peace, İç Huzur adlı kitabım ve bugün bu kitabı paylaşmak için burada bulunuyorum sizlerle. The first book it was about my own journey, which I'm going to share with you in a minute, of getting through PTSD and trauma using alternative modalities. So not abusing drugs, alcohol, and prescription medication. İlk kitabım PTSD ile ilgili demiştim. Bu aslında benim kendi yolculuğumu paylaştığım bir kitap. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Burada alternatif yollara başvurarak uyuşturucu veya içki gibi başka bağımlılık yaratan maddelerden uzak durarak nasıl bir yol izlediğimi paylaşmak istiyorum bu konuların üstesinden gelmek için. And what I do is put people through a process in that book called Stable, it's really about finding your inner stability, because we have within each one of us the stability and the tools to heal on a deep level. Bu kitap aslında bir yolculukla ilgili ve danışanı stabil, yani istikrarlı dediğim bir süreçten geçmesini destekliyorum ki danışan kendi iç istikrarını bulabilsin. Ve bu aslında hepimizin içinde var. Kendi merkezimizde olduğumuz, istikrarlı olduğumuz nokta. And after working with people for several years, helping them find their inner stability, I realized that many people get to a certain point and they want to share with the world what they've realized, what they've been given. They want to share the inner peace. Ve birkaç yıl danışanlarımla çalıştıktan sonra fark ettim ki bu süreçten geçen birçok kişi bu deneyimi başka insanlarla da paylaşmak istiyorlar. Kendi iç istikrarına nasıl ulaştıklarını ve bunun nasıl bir hal olduğunu başkalarına yaymak istiyorlar. And so that's how my second book, Inner Peace, which I'm going to share with you about today, that's how this was born, is by witnessing people's passion. Like I said, when they heal, it's like they get so excited they want to help other people heal. Ve bu yolculuğun sonunda aslında ikinci kitabım doğdu. İç Huzur kitabım doğdu. Çünkü insanlar bu yolculuğa tanık ettikten sonra gerçekten tutkuyla bağlanıyorlar ve bu yolculukta şifalandıktan sonra başkalarıyla da paylaşmak istiyorlar bunu. So I'm going to share, before I get
too far ahead of myself, I'm going to share with you a little bit about my background. Şimdi konuya çok fazla girmeden önce kendimle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Um, I I lived in New York City in the 90s, 90'lı yıllarda New York City'de yaşadım. and was engaged to be married, had my own business in New York, and had kind of the American dream, I thought. Evlenmek üzereydim, kendi işim vardı ve bir nevi Amerikan rüyasına sahiptim diye düşünüyordum o dönem. And I was doing yoga on a regular basis. I grew up, my mother was a yogini, so I did yoga regularly, but it was more of something that I thought I should do to be healthy. Düzenli olarak yoga yapıyordum. Annem yogini ve ben de düzenli olarak yaptığım için bunun aslında sağlıklı olmak için yapılması gereken bir şey diye düşünüyordum. But it always, now looking back, there was always kind of a disconnect between my body, my mind, and my spirit, which is what yoga is. And it was Ve more of more of something I felt like I needed to do to be good or to be healthy. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman aslında beden, ruh ve zihin arasında bir tür kopukluk olduğunu görüyorum. O dönemde sağlıklı olmam için yapmam gereken bir şeymiş gibi daha çok bakıyordum yogaya. And so I was engaged to be married, had my business, and 9/11 hit. Evlenmek üzereydim dediğim gibi, kendi işim vardı ve birden 9 Eylül, 11 Eylül yaşandı. And from that moment, I lost my college roommate. My fiance lost 25 of his really good friends from business school. O olaydan sonra ben kolejden bir arkadaşımı kaybettim. Nişanlım kendi okulundan 25 arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendi. And from that point on, life didn't make sense to me anymore. I didn't understand. I was losing the meaning or the purpose. Ve o andan itibaren hayatın anlamı kalmamıştı benim için. Yani hayatımın amacını da kaybetmiştim. And so there began my journey, my inward journey to find inner peace, a deeper meaning. Ve o noktada kendi içime doğru yaptığım yolculuk başladı. Ki daha derine doğru bir anlam bulma yolculuğum bu. And what didn't make sense to me was if I had everything externally that was supposed to make you happy, Ve anlamadığım şuydu, dış dünyada aslında beni mutlu etmesi gereken her şeye sahip gibi görünüyordum. then why did I still carry this inner disturbance? Ve her şeye sahipsen mutlu olmak için, peki içimde bu iç huzursuzluk niye var? Bu benim için bir anlam veremediğim bir olaydı. Why was there no inner peace? There was only a lot of chatter. Niye peki içimde hiçbir iç huzur yoktu? Sürekli bir konuşan bir zihin vardı. So I decided to leave New York City and sell my business. O noktada New York City'yi terk etmeye karar verdim, işimi sattım. And called off my wedding and kind of went on an inward search to find purpose. Düğünümü iptal ettim ve bir amaç bulmak uğruna kendi iç yolculuğuma yöneldim. And that's when I found an academy where I studied at for many, many years in India. Ve bu yolculuk esnasında Hindistan'da uzun yıllar devam ettiğim bir akademi buldum. And what I learned at this academy very quickly was that I was disconnected. Ve bu akademide şunu çok kısa bir süre içinde gördüm. Kendimle bağlantım yoktu. And I felt that no matter what I tried to do externally to fill that void, to fill that disconnection, it didn't work.
Ve şunu gördüm, dış dünyada o boşluğu doldurmak için ne yaptıysam, her ne yaptıysam o içteki boşluğu doldurmak için yetmedi, dolduramadı. And the first time I went to the academy, I was a wound up tight ball of nerves. Ve ilk kez akademiye gittiğim zaman böyle kas katı kesilmiş, kendi içime kapalı ve sıkışık bir haldeydim. I didn't feel like I belonged anywhere. I was saying things like, am I from another planet? Nothing was making sense. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyordum. Başka bir gezegenden mi geliyorum gibi şeyler söylüyordum. Yani hiçbir şeyin anlamı yoktu. And so, what is inner peace? That's my Peki, question. peki iç huzur nedir? Sorun bu. And if anyone wants to speak what they think inner peace is, you can unmute and say, or you can write it in the chat. İç huzurun ne olduğu konusunda bir görüş paylaşmak isteyen varsa mikrofonu açıp söyleyebilirsiniz veya chat'e de yazabilirsiniz. İsteyenler mikrofonunu açabiliyor. Yes, those who would like to speak up can unmute themselves. Everyone's feeling peaceful. Herkes kendini çok huzurlu hissediyor galiba. Okay. So, for me, what I found was inner peace meant no resistance. Ben şunu gördüm kendim için. İç huzur benim için dirençin olmaması demek. Dirençsizlik. Bir cevap geldi. Uyumaya Someone said, maybe to think of nothing when I'm about to fall asleep. Very nice. Evet, çok güzel. Gülder'in katkısı. Tuğçe de yazmış. And Tuğçe said, I think that to be peaceful means that you also have a conscience which is in peace. Beautiful. Evet, çok güzel. So, inner peace is there's an inner calm. Bir iç dinginlik var. There's an inner acceptance. Bir iç kabul var. And when I say inner acceptance, it means there's no fight happening inside. İç kabul derken içeride herhangi bir kavga veya bir tartışma yok. Which means there's no self-judgment. Ve bunun anlamı da şu, kendi kendimi yargılamam da yok. No self-criticism. Kendimi eleştirmem de yok. And when there's no fight happening internally, you feel connection. Ve içimizde bir kavganın olmadığı zaman bu bağlantıyı hissederiz. And you begin to make friends with that inner voice that doesn't seem to ever stop. Ve sanki içimizde asla susmayan o sesle dost olmaya başlıyormuşsunuz gibi olur. Right now, as I'm speaking to you, there's usually a voice that's also speaking to you at the same time. Genelde bir konuşma yaparken içimde aynı anda konuşan bir başka iç sesim de oluyor. And so it's about becoming, I like to say, best friends with that voice versus making it your greatest enemy. Ben şöyle diyorum, o iç sesle çok yakın dost olmak, gerçekten çok yakından dost olmak, düşman yerine o iç sesle dostluk kurmak. And we're living in a world now today like we've never lived before. Ve şu an yaşadığımız dünya gibi bir dünyada daha önce hiç yaşamadık. And for many people, it's the first time that they're kind of being forced to look inward. Ve birçok insan için belki ilk kez içeriye doğru bakmak zorunda oldukları bir dönemden geçiyor.
life on its own can feel very stressful, but now we've piled on top of that COVID-19. Hayatın kendisi zaten başlı başına yeterince stresliyken bunun üstüne bir de COVID-19 eklendi. And many of us are not able to escape anymore through our work, shopping, being busy, taking care of everybody else. Ve birçoğumuz artık eskiden yapmaya alışık olduğumuz kaçışları yapamaz hale geldik. Sürekli çalışmak, alışverişe gitmek, kendimizi sürekli meşgul tutmak veya sürekli başkalarıyla ilgilenmek artık mümkün değil. It makes us almost too uncomfortable, and we kind of squirm in our skin when we have to stop and be with whatever is happening inside. Ve bu aslında da rahatsızlık verebilecek bir durum. Yani her zaman yaptığımız işleri bir anda bırakıp kendimizle kalmak zorunda olduğumuz ve içeriye bakmak zorunda olduğumuz zaman kendimizi kendi derimizin içinde böyle rahat hissetmediğimiz bir noktaya gelebiliriz. And yet, many of us are still experiencing this internal discomfort, the fear, the worry, self-doubt. We worry about the future. We're lonely. Ancak buna rağmen birçoğumuz yine de korkuyla karşılaşıyor, korkuyla baş etmeye çalışıyor, endişe duyuyor, şüphe duyuyor veya kendimizi yalnız hissediyoruz. Gelecek ne olacak diye endişeleniyoruz. And we have anxiety and depression like never before. We have more people taking medicines for these types of illnesses than we ever have before. Ve daha önce hiç görülmemiş olan oranda anksiyete ve depresyon için ilaç alan insanlar var artık. And yet, what I see over and over and over again is how we are experts at covering up whatever is happening inside to avoid feeling that discomfort. Ve şunu defaten görüyorum, tekrar tekrar görüyorum. Her ne oluyorsa o içimizdeki iç huzursuzluğunu kapatmak için, onu hissetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda gerçek uzmanlarız hepimiz. So what I say is that we're a disconnected society. We're a disconnected humanity. Bağlantısız bir toplum veya bağlantısız bir insanlık haline dönüştük. And when I speak of disconnection, we often think it's with the other, but what I'm referring to is inside yourself. Ve bu bağlantısızlık halinden, bu kopukluk halinden bahsederken sanki hep başkalarıymış gibi düşünüyoruz ama esas olarak bu kendimizle ilgili olan bağlantının kopmuş olması. So there's a lack of inner peace. There's kind of this internal disturbance it's like a little hum that's at the baseline of who we are, is this internal disturbance. Ve kendimizle ilgili bu iç huzur olmadığından sürekli içte böyle bir ses var. Hep böyle bir huzursuzluk yaratan bir ses dalgası gibi bir şey içimizde titreşiyor. So what I want to do today is take you on a little journey through my second book, Inner Peace, and what that's about, and how and what we can do in order to live in more of an internal state of peace. Ve buradan da iç huzur konusuna geçmek istiyorum. İkinci kitabımda ele aldığım konu. Bu iç huzura ulaşmak için ve o alandan yaşayabilmek için ne yapabiliriz ve nasıl ulaşabiliriz oraya? Böyle bir yolculuğa çıkarmak istiyorum sizi. So I just want to begin with a short little meditation, and I call this the 911 meditation. Kısa bir meditasyonla başlamak istiyorum. Buna 911 acil çağrı, buradaki 112 gibi meditasyonu diyorum. And it's a simple meditation that you can do anytime throughout your day, whenever you're feeling unrest. Ve basit bir meditasyon, istediğiniz herhangi bir anda, saatte, gün içinde yapabilirsiniz kendinizi huzursuz hissettiğinizde.
And the reason I like this meditation is because it brings your awareness to what's happening in your mind. Bu meditasyonu sevmemin nedeni de farkındalığınızı zihinde ne olup bittiğine getiriyor. Because the majority of the time what is causing the inner disturbance is this. It's the mind. Çünkü büyük çoğunlukta iç huzursuzluğu bozan yer bizim zihnimiz. So I'm just going to ask you to close your eyes and get comfortable in your seat. If you're not comfortable closing your eyes, just hold a soft gaze ahead of you. Şimdi yumuşak bir şekilde gözlerinizi kapatabilirsiniz ve rahat bir oturuşa gelebilirsiniz. Gözlerinizi kapatmak sizi huzursuz ediyorsa yumuşak bir şekilde öne de bakabilirsiniz. And I'm just going to have you begin by taking some nice deep breaths in and out through the nose. Burundan yumuşak bir şekilde derin nefes alıp vermeye başlayın. And I want you to make your exhalation twice as long as the inhalation. Ve nefes vermeniz, nefes almanıza göre 2 kat daha uzun olsun. So just following the breath. Nefesi izleyin. And noticing how long you can keep your awareness on the breath before the mind takes you away in a story. Ve zihin bir hikayeye kaçmadan önce bakın bakalım odağınızı ne kadar uzun bir süre nefese odaklayabiliyorsunuz. It's almost like you're playing a game with the mind. Yani zihinle bir oyun gibi adeta. And now bring your awareness to the thinking that's happening in the mind. Şimdi farkındalığınıza, zihninize getirin. And I just want you to notice the direction of your thoughts. Are they in the past, the present, or the future? Ve şu anda zihninizden geçen düşünceler hangi yönde? Onu fark edin. Geçmişte mi? Gelecekte mi? Yoksa şu anda mı? And for me, I like to visualize a cloud in front of my forehead and place the thoughts inside that cloud. İç gözümün önünde bir bulut canlandırıyorum. O bulut tam alnımın önünde ve zihnimdeki kafamın içindeki düşünceleri şimdi o buluta yerleştiriyorum. And just observe the thinking as if you're watching a slideshow. Ve düşünme sanki bir slide show'u izlermiş gibi olduğunu fark edin. Are my thoughts in the past, the present, the future? Düşüncelerim geçmişte mi, şu anda mı, gelecekte mi? And now, using your imagination, visualize a tiny little golden flame of light right between your eyebrows. Şimdi hayal gücünüzü kullanarak tam 2 kaşın ortasında küçük bir ışığı, minik bir ateşi görselleştirin. And then visualize, feel, or think that tiny little golden flame of light slowly moving back right into the center of your brain. Ve tam 2 kaşın ortasındaki o küçük altın sarısı parlayan ateşin yavaşça zihninin geriye doğru, ortasına doğru hareket ettiğini görselleştirin. And that tiny little golden flame of light is just hovering in the center of the brain. Ve o küçük altın sarısı parlayan ışık tam da beynin ortasında bulunuyor. And then gently open your eyes. Ve sonra yumuşakça gözlerinizi açın. Simple, Çok basit but effective.
Ama etkili. Again, you can do this anytime that you find the mind has got a grip. Bunu istediğiniz hangi bir anda yapabilirsiniz. Özellikle zihin sizi ele geçirmiş olduğunu düşündüğünüz anlarda. If you feel that something has poked you or triggered you. Bir şey sizi dürttüyse veya tetiklediğini hissettiğiniz anda. And the mind has a story looping inside. Veya zihnin içinde dönüp dolaşan bir hikaye olduğunda. When you find that happens, you can sit down and do this meditation. Bunları gözlemlediğiniz zaman, böyle bir şeyin içinde olduğunu hissettiğiniz zaman oturup bu meditasyonu yapabilirsiniz. And I'll email a copy of it so that all of you can have it, so that you can use it throughout your day. Evet, bunun yazılı olarak e-mailini göndereceğim, ulaştıracağım size. Siz de bunu kopyalayabilirsiniz. Ondan sonra gün içinde yanınızda olabilir. So another question for you. Why do we meditate? Peki bir başka soru daha sormak istiyorum size. Niye meditasyon yapıyoruz? To be in the moment, says Tuğçe. Beautiful. Evet, çok güzel. To get away from stress, says Gülden. Yeah. Evet. Thank you. Teşekkürler. I always like to And Tuğçe says, in order to build new neuron networks. yes. Evet. And to be peaceful. Beautiful. Yeah. Exactly. Evet, aynen. Çok güzel. I always say to my clients, so many people spend so much time on this fitness, on building muscles and taking care of this body. Danışanlarıma hep şunu söylüyorum. İnsanlar kendi bedenlerine bakmak için fitness salonlarına gidiyorlar. Kendi bedenleriyle o kadar çok zaman geçiriyorlar ki. I wish that we would spend even an eighth of the amount of time on our inner fitness. Bunun küçük bir parçasını, çünkü 1/8'ini, küçük bir parçasını kendi iç fitness'ımıza yöneltsek keşke diyorum. And meditation is that. It's inner fitness for the mind and the spirit. Ve meditasyon da tam bu. Zihin ve kendi içimiz için fitness aslında. So I crafted this book, Inner Peace, to break it down in a way that will help people determine where they get stuck. Kitabımda insanların kendi yolculuklarında nerede tıkandıklarını görebilecek şekilde hazırlamaya çalıştım. And what I used to do that is the koshas. Koşa. Kosha. Bunu yaparken de koşalardan yararlandım. Kosha means body or layer or sheath. Koşa beden, katman veya ince katman demek. And we have, the Vedic texts that talk about kosha, they'll talk about 5 koshas. Vedik metinler koşalarla ilgili 5 koşadan bahseder. One of my teachers in India added a 6th kosha. Hindistan'daki öğretmenlerimden birisi bunlara 6. bir koşa daha ekledi. So today I'm going to talk to you about 6 koshas.
Bugün artık 6 koşadan bahsediyoruz. So we have the physical body. Fiziksel bedenimiz var. This is the first kosha. Bu birinci koşa. It's called Annamaya kosha. Anamaya koşa. Yep. And you know when it's out of alignment? Hizasını kaybettiğinde şöyle fark ederiz. You feel fatigue, you feel anxiety, you feel stiffness. Yorgunluk, anksiyete ve böyle bir katılık hissedersiniz bedeninizde. There's aches and pains, inconsistent sleep patterns. Düzensiz uyku, ağrılar, sancılar. Many people say they go to sleep at night and they wake up in the morning and they feel more tired than when they went to bed. Birçok kişi akşam yorgun bir şekilde uyumaya çalışıyor ve sabah kalktıkları zaman akşam uyumaya çalıştıklarından daha yorgun kalktıklarını söylüyor. Or for some of us, we gain 10 pounds that we can't seem to get rid of. Veya bazılarımız bir 5 kilo alıyor ve ondan sonra bir türlü veremiyor. All of these are signs that the Annamaya kosha, the physical body, there's something out of alignment. Bütün bunlar anamaya koşanın yani fiziksel bedenin içinde bir şeyin hizalanmadığını bize gösteriyor. And to be able to live, what would we be without these bodies? Peki bu bedenimiz olmasaydı nasıl yaşayabilirdik? They're literally our sacred temples that we get to experience life through. Ya yaşamı bu kutsal tapınaklar vasıtasıyla deneyimliyoruz. And in order to do that, we have yoga, we have asana. Ve bunu yapabilmek için yoga var, asanalar var. To keep our physical body strong. Fiziksel bedenimizi güçlü tutabilmek için. We have healthy foods that we can eat to keep our bodies healthy and strong. Bedenimizi sağlıklı ve güçlü tutabilmek için sağlıklı besin maddelerimiz var. So the physical body is probably the easiest body, the easiest kosha, to know when it's out of balance and what to do to bring it back into balance. Birinci koşa, anamaya koşa, hizasını kaybettiğinde en kolay görülebiliyor ve onu tekrar hizalanmaya getirebilmek için ne yapılması gerektiğini de bilmek aslında oldukça kolay. Bu en kolay görülebilen koşa, And hizalanmayı kaybettiğinde. Sorry. No problem. It's what most people, when people speak of me and myself, most people think of just this, the physical. Ve birçok insan ben dediği zaman, kendisinden bahsettiği zaman aslında bu fiziksel bedenden bahsediyor. But in many other traditions, there are other bodies that extend out beyond this physical body. Ama birçok başka gelenekte bu bedenin ötesinde olan başka bedenler var. Some traditions say extend out, other traditions will say go in. So Bazı geleneklere göre o bedenler dışarıya doğru yayılabiliyor. Başka yine geleneklerde de daha içeride olabiliyor. So the second layer, the second body is the pranamaya kosha. İkinci koşa prana maya koşa. Which is the energy body. Bu da enerji bedeni. Prana means breath. Prana nefes demek. And this body is, it's naked to the human eye, so you don't see it. İnsan bedeni, insanın gözü bu bedeni görmüyor. And how do we know when this body is out of balance? Bu enerji bedenin dengesini kaybettiğini nasıl anlıyoruz? You wake up, you feel tired all the time. You feel like you're energetically depleted. Sürekli yorgunluk hissi vardır. Yani sanki enerjiniz bitmiş, tükenmiş gibi.
you no longer have a drive. You no longer have like a zest for life. Yani bir itici gücünüz kalmamıştır, bir yaşam şevki kalmamıştır gibi. You become more irritable, short-tempered with your family, your partner. Çok kolay huzursuzlanabilen, kızabilen bir insan haline dönersiniz yakın çevrenizdeki ilişkilerde. And if you go to work every day, you tend to experience highs and lows while at work. Her gün işe gidiyorsanız böyle gün içinde inişler çıkışlar yaşarsınız. This energy body, the pranamaya kosha, is where we gain enough vital energy Pranamaya koşa yeterince vital enerji elde ettiğimiz yer. enough vital energy so that, and it's that which determines your quality of life. However much vital energy you have determines your quality of life. Ve bu canlılık enerjisi, vital enerji veya canlılık enerjisi aslında sizin yaşam kalitenizi belirliyor. Sizin yaşam kaliteniz sizin ne kadar vital olduğunuza, ne kadar canlı olduğunuza bağlı. And how do we do this? Ve We bunu use nasıl yaparız? powerful breathing technique, Güçlü nefes teknikleri kullanabiliriz. breath of fire, long Ateş deep nefesi breathing. Yeah. ve uzun nefes alma verme. And I'm sure many of you, because you practice yoga and breath work, you've experienced what happens when you bring more prana into your body. Ve birçoğunuz yoga yapıyorsunuz. Eminim ki bunu deneyimlemişsinizdir. Daha fazla pranayı bedeninize aldığınız zaman nasıl bir şey olduğunu deneyimlemişsinizdir. You have a heightened sensory awareness and your perception changes when the pranamaya kosha is healthy. Pranamaya koşa sağlıklı olduğu zaman algınız değişir ve daha yüksek bir farkındalığınız olur. You tend to feel more alive, more radiant, more ready to take on the world, and you're more even keeled. Daha canlı, daha böyle hayata atılmaya hazır ve daha şifa görmüş, şifalı hissedersiniz. Okay. So the third body that I'm going to talk about is called Karma Maya Kosha. Üçüncü beden karma maya koşa. Karma is action. Karma eylem demek. So the Karma Maya Kosha is associated with action and the result of the action. Karma maya koşa eylem ve eylemin sonucuyla ilgili. When you start to observe the Karma Maya Kosha, you become aware of familiar patterns, programs, behaviors that have been passed down for generation. Karma maya koşuyu izlediğiniz zaman tanıdık örüntüler, davranışları fark edersiniz. Hatta bir nesilden diğer nesile aktarılıp duran örüntüler ve davranışlar fark edersiniz. And the more you start to look at your Karma Maya Kosha, you see both positive and negative patterns. Ve karma maya koşanıza baktığınız zaman hem olumlu örüntüler hem olumsuz örüntüler görmeye başlarsınız. And in order to heal those patterns or change them, Ve bu örüntüleri değiştirmek için veya şifalandırmak için there's a lot of work done around ancestral liberation, atalarla ilgili çok fazla çalışma bu alanda yapılır. forgiveness processes, Affetme çalışmaları and just where you hold your ancestral lineage, you hold them with the intention of clearing and healing. ve atalar zincirine baktığınız zaman onları hissedip onlar üzerinden de şifalanmaya niyet edersiniz.
When you do that work, when you clear the karma maya kosha, Bu çalışmayı yaptığınız zaman, yani karma maya koşayı temizlediğiniz zaman, the challenges in your life that never make sense, you don't understand, sizin hayatta karşılaştığınız ve hiçbir zaman için anlam veremediğiniz zorluklar those begin to dissolve. birden kaybolmaya başlar And you're able to perform right action. ve doğru eylemde bulunmaya başlarsınız. So let's say you always have financial struggle. Mesela diyelim ki her zaman para sıkıntısı çekiyorsunuz. But you work and you work and you work and it just never seems to get better. Sürekli çalışıyorsunuz ama hiçbir şekilde işe yaramıyor. Oftentimes you'll find in the karma maya kosha, healing needs to happen within your lineage. Ve baktığınız zaman, karma maya koşuya baktığınız zaman atalar zincirinde bir şifalanmanın yaşanması gerekiyor. And when that happens, when the healing happens, it's like the dam breaks and the wealth starts to appear. Ve o çalışma yapıldığında o atalar zincirinde olan şifalandığında birden sanki o e, duvar ortadan kalkar, bolluk bereketi engelleyen duvar ortadan kalkar ve şifalanma başlar. Okay. How are we doing? Evet, nasıl gidiyoruz? Yes. Okay. All right. We have 3 more bodies to get through and then we're going to do a practice. Evet, 3 bedeni daha ele almak istiyorum. The fourth body is called Manomaya Kosha. 4. beden Manomaya Koşa. And it's the mental body or the mind. O da zihinsel beden veya zihin. It's your thoughts, your feelings, your perceptions. Düşünceleriniz, duygularınız ve algılarınız. So, do you feel like you have a hard time making decisions? Mesela karar vermekte zorlandığınızı düşünüyor musunuz? You wake up with that brain fog and you second guess everything you do. Uyandığınızda şöyle zihniniz sanki bir sis içinde ve ne yapacağınız konusunda karar veremiyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Or that voice inside of your head never shuts up. Veya zihninizin içindeki ses sanki hiç susmuyor gibi. You fall into repetitive, destructive, compulsive behavior. Sürekli tekrar eden zorunlu ve yıkıcı davranışlara mı This is when you know. davranışlar mı gösteriyorsunuz? Sorry. This is when you know the Manomaya Kosha is out of balance. Bunu kendinizde fark ettiğiniz zaman Manomaya Koşa'nın dengesiz olduğunu görebilirsiniz. And to bring the mind to heal that kosha, Ve zihnin o koşayı şifalandırabilmesi için you use awareness practices farkındalık pratikleri kullanırız. where you become more and more of the witness of the mind. Giderek zihne tanık olana dönüşürsünüz. More the observer. Yani gözlemleyen olursunuz. Instead of thinking you are the mind. Yani ben zihinim düşünmek yerine zihni gözlemleyen olursunuz. Right now we think we're the mind. We think that we are what the mind is saying. Şu anda zihin olduğumuza inanıyoruz. Yani zihnimiz her ne diyorsa o olduğumuzu düşünüyoruz. Okay. So the fifth body is Vijnana Maya Kosha. 5. beden Beginyana Maya Koşa. Very good. And that's the wisdom body. O da bilgelik bedeni. Greater intelligence. Üst zeka. Sometimes we get to a point in our lives where we feel like there should be more meaning, but you're not able to access.
Bazen hayatımızda daha fazla anlam olmalı dediğiniz bir noktaya geliriz ama ona bir türlü erişemeyiz. Maybe you've had an experience of expanded consciousness, but only once in a yoga class. Belki bir kere yoga yaparken bir genişlemiş bilinç hali yaşamış olabilirsiniz bir kere belki. Or maybe plant medicine. A lot of people are doing plant medicine to get that expanded state. Veya bu genişleyen zihin haline ulaşabilmek için birçok kişi bitkilerden yararlanıyor. Bitki tıbbından yararlanıyor. So we explore the misalignment in the wisdom body. Bu koşada bilgelik bedenindeki uyumsuzlukları inceliyoruz. Which leads you back to being able to trust your gut instinct again. Trust yourself. Ve uyumlu hale geldikçe kendi içgüdümüze, içimizdeki sese tekrar güvenebilmeye başlarız. And when this wisdom body is healthy, Bilgelik bedeni sağlıklı olduğunda it's very easy to expand into that greater intelligence. bu daha büyük zekaya doğru genişlemek çok kolaylaşır. The wisdom body is where awakening begins. Bilgelik bedeninde uyanma başlıyor. So the sixth, the last final sheath is called Ananda Maya Kosha. En son katmanda Ananda Maya Kosha. Ananda means bliss. Ananda da yüksek mutluluk, büyük mutluluk demek. It's what is called the Atman, or the true self with a capital S. Atman da diyoruz veya gerçek ben, büyük beyle ben. When was the last time that you felt complete bliss? Gerçek anlamda tam olan yüksek mutluluğu en son ne zaman hissettiniz? When you were in a complete state of connection. Bir tam olarak bağlantı halinde olma hissini en son ne zaman yaşadınız? Where there's no fear, no desire, no feeling of inadequacy. Korkunun olmadığı, arzunun olmadığı, yetersizlik hissinin olmadığı bir yer bu. That experience of such expansion that love is just, everything is love. Ve o genişleme halinde her şey sevgiye dönüşüyor. Her şey sevgi artık. This is the bliss body. Bu bliss dediğimiz bu yüksek mutluluk bedeni And it's our natural state. ve bizim doğal halimiz. But because of all of our conditioning, Ama tüm şartlanmamızdan dolayı, our upbringing, eğitimimizden, yetiştirilmemizden dolayı the trauma we've incurred as we grow up, ve hayata gelirken, büyürken karşılaştığımız travmalar nedeniyle society, toplum, so many factors, they cover up our true essence. Ve buna benzer o kadar çok faktör var ki bizim gerçek özümüzü bunlar kaplıyorlar. And that true essence is bliss. Ve kendi gerçek özümüz aslında tam da bu yüksek mutluluk. Okay. I can't believe the time is already, we're almost close. Zamanın o kadar hızlı ilerlediğine inanamıyorum. So quickly I'm going to go through, because each kosha is correlated with a chakra. Her bir koşa bir şakrayla bağlantılı. So the physical kosha is the Muladhara, the root chakra. Anamaya koşa fiziksel beden, Muladhara çakra yani kök çakra, birinci çakra. Very good. The Pranamaya kosha is Manipura, the navel. Pranamaya koşa Manipura çakra, göbek çakra. Karmamaya kosha is Anahata, the heart. Üçüncüsü Karma Maya koşa, kalp çakrası, Anahata çakra.
And then Manomaya Kosha, the mind, is Vishuddhi chakra. Manomaya Kosha, Vishuddhi çakra, boğaz çakrası. Vijnanamaya Kosha is the Agnya, the third eye. Beginmaya Kosha, üçüncü göz çakrası, bilgelik bedeni. And then the Anandamaya Kosha is Sahasrara, it's the crown. Anandamaya Kosha da Sahasrara çakra, taç çakrası. So the practice I wanted to close with today, we're going to go through each chakra and we're going to chant. Her bir çakradan geçerek chant etme pratiğini yapmak istiyorum bugünkü son pratik olarak. And we're only going to chant for each chakra one time. Her bir çakra için bir kere sesli bir ses söyleyeceğiz, chant edeceğiz. And I'm going to put in the chat the chant for each chakra. Her bir çakra için söyleyeceğimiz sesi yazıyorum. I'll put here. Okay. So the Muladhara is lung. Muladhara çakra, kök çakra, lung. The Manipura is, I'm sorry, we're going to do all 7. The Swadhisthana is Vang. Svadhisthana çakra, ikinci çakra, Vung. Manipura, Rung. Manipura çakra, üçüncü çakra, Rung. Anahata is Yong. Anahata, dördüncü çakra, Yong. Vishuddhi is Hung. Vishuddhi, boğaz çakra, Hong. The Agnya chakra is Aum. Agnya çakra, Aum. And the Sahasrara is Ogum Satyam Om. Ve taç çakrada Aum, Satyam, Aum. So we're going to ignite each chakra, which ignites each kosha. Böylece her bir çakrayı ateşleyeceğiz ve o da her bir çakrayı, her bir koşayı ateşleyecek. And we're going to do that by one strong chant for each chakra. Her bir çakra için bir kez güçlü olarak söyleyeceğiz. And for those of you that may have never chanted before, Ve daha önce hiç bu chant pratiğini yapmamış olanlar için chanting is very, very powerful. chanting çok güçlü, It creates a vibration bir titreşim yaratıyor that instantly connects to that energy center. Ve o titreşim doğrudan o enerji merkeziyle bağlantıya geçiyor. So you want the chant to be strong enough and loud enough O nedenle o chant'in güçlü ve yüksek sesle olmasını istiyoruz. where you feel that vibration. O titreşimi hissedebileceğiniz şekilde. And that vibration is going to start to open up that energy center. Ve o titreşim o enerji merkezini açmaya başlayacak. Okay. Let's do the practice. O zaman pratiği yapalım. I close my mic. Okay. So I'm going to have you sit comfortably. Evet, herkes rahat bir şekilde otursun. Either with your feet on the floor or simple cross-legged. Ya ayaklarınız, iki ayağınız yerde olsun veya bağdaş kurarak olabilir. And just sit as if you're sitting with dignity and honor. Haysiyet ve onurlu bir şekilde oturduğunuzu hissedin. And hold your palms in the middle of your lap. Avuçlarınız kucağınızın ortasında olsun. Place your left palm over your right. With your palms facing skyward.
Avuçlarınız yukarı, sol elin altında sağ el var. And just open your mouth slightly and let your jaw drop in a relaxed manner. Ağzınızı da hafif açın ve çenenizin böyle rahat, gevşek olmasına izin verin. Holding your awareness on your tongue. Farkındalığınız dilinizde olsun. And as you inhale and exhale, I want you to hear and feel that natural sound. Nefes alıp verdiğiniz zaman o doğal sesi duymanızı istiyorum. Nefes alırken ve verirken. And then gently close the mouth. Sonra yumuşakça, yavaşça ağzınızı kapatın. And we'll begin with our awareness on the Muladhara, the base root chakra. Ve farkındalığımız kök çakrada başlıyoruz. And we're going to chant lung one time. Ve bir kez lung söyleyeceğiz. Take a deep breath in. Derin bir nefes alın. Now moving your awareness to the second chakra, the Swadhisthana, at your navel. Şimdi farkındalığınızı ikinci çakraya, Svadhisthana çakraya yönlendirin. And we'll chant one time, Vang. Ve bir kez Vang diyoruz. Take a deep breath in. Derin bir nefes alın. Vang. Moving up to the third chakra, the Manipura, at your navel. Üçüncü çakraya çıkıyoruz. Manipura çakra, göbek çakraya. We're going to chant Rung. Rung Take a diyoruz. deep breath in. Derin bir nefes alın. Rung. Moving up to the Anahata at your heart center. Dördüncü çakra, Anahata'ya, kalp çakrasına çıkıyoruz. Chanting Yang. Yang, Deep breath in. derin nefes alıp. Yang. Moving up to the throat, the Vishuddhi. Boğaz çakrasına çıkıyoruz. Vishuddha çakrası. Chanting Hung. Hang, Deep breath in. derin nefes. Hung. Moving up to the Agnya chakra between the eyes. İki kaş arası Agnya çakraya çıkıyoruz. Chanting Om. Om, Deep breath in. derin nefes alın. Aum. And moving up to the crown, the Sahasrara. Sahasrara çakra, taç çakraya çıkıyoruz. Agum Satyam Om. Agum Satyam Aum. Deep breath in. Derin nefes alıyoruz. Ogum Satyam Om.
feeling the vibration in the body. Ve bedendeki titreşimleri hissedin. And gently coming back to the space. Ve yavaşça bu alana dönebilirsiniz. And there we begin healing our koshas. Ve bu şekilde koşalarımızı şifalandırmaya başlıyoruz. And I'm happy to send anyone a copy, ebook copy. I can give the information to Monique. İsteyen herkese bir kitap nüshasını Menekse vasıtasıyla iletebilirim. Thank you so much for this time. It was beautiful to be with all of you in Turkey. Burada sizlerle birlikte Türkiye'de olmak çok hoştu. Hepinize çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp katıldığınız için. You're a beautiful translator. Thank you so much. You're You do welcome. very good. Thank you, You're Monique. welcome. Blessings and love. Teşekkürler Menekse. Herkese Thank you, Katarina. sevgiler Thank you. Namaste. ve kutsama. Namaste. Namaste.